Merhaba, ben Ali Gülmez. MGX Stüdyo'da R&D Manager'ım. Merhaba, ben Ali Koç. MGX Stüdyo'da sanal prodüksiyon mühendisi olarak çalışıyorum. Bize prodüksiyondan önce birçok soru geliyor ve bunların birkaçını yanıtlamak istiyoruz. İlk sorumuz, LED volümde bir şey çekmek için nasıl bir iş akışı sunuyorsunuz? Sunduğumuz iş akışı şu şekilde. İlk başta müşteri ve prodüksiyonla görüşülüyor. Bu görüşmeler sırasında işlerin storyboardları çıkartılıyor. Eğer yoksa burada çekilecek planlar için özel storyboardlar yapılıyor. Senaryo inceleniyor. Senaryo burada çekilecek şekilde yeniden adapte ediliyor. Bu adaptasyonlar sonrasında bir previz yapılıyor. 3 boyutlu veya 2 boyutlu olarak. Bu previzler sonucunda çekeceğimiz şartlar belirlenmiş oluyor. Buna uygun Unreal sahneleri bulunduktan sonra stüdyoda bir prova günü yapılıyor. Bu sahnelerin gerçekte storyboard ve previzlere kıyasla nasıl gözüküyor. Çekimden önceki günler bir pre-light günü yapıyoruz. Bu pre-light gününde hem ışıklarla beraber test ediyoruz. Sahnedeki ufak revizyonları gideriyoruz ve bunları kilitliyoruz o gün içerisinde. Ertesi gün çekim olacağı için de sistemimizi müşterinin ve prodüksiyonun ekipmanlarıyla tekrardan bir kalibre ediyoruz ve ertesi gün çekime giriyoruz. Genel olarak şu soruluyor: kiralama yapıyor musunuz? Stüdyoyu, ledleri, ekipmanları vesaireyi. Biz kiralama işi yapmıyoruz. Burada verdiğimiz bir hizmet ve stüdyonun ekipmanlarından yararlanma işlemi de bu hizmete dahil. Buna biz kiralama diyemeyiz açıkçası. Bir hizmet almış oluyorsunuz bize. Sıradaki soru, hizmete neler dahildir? Bu hizmete stüdyonun kullanımı, o şartların çekilmesi ve bunun için gereken her şey. Stüdyomuzda kulisler, soyunma odaları, çalışabilmek için ufak atölye alanı, yemek yemek için bir alan, bunlar mevcut. Bir test kameramız var. Fakat bu test kamerası eğer isteniyorsa prodüksiyon tarafından kullanılabiliyor. Harici LED panellerimiz var. Bunlarla aydınlatma yapılabiliyor. Peki sıradaki sorumuz, çekim için ne getirmem gerekiyor? Çekim için ilk başta ekibin burada olması gerekiyor. Özellikle görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni ve yönetmen. Çekimden önce bu pre-production sürecini birlikte yürütmemiz gerekiyor. Özellikle burada çekilecek olan sahneler için. Ekipman olaraksa kamera, ışıklar normal sette olduğu gibi aynı şekilde getirmeniz gerekiyor. Burada bir takım seçicilikler söz konusu sistemin entegrasyonuyla alakalı. Bir kamera uyumluluk listemiz var. Bunu müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu listenin içerisindeki bir kamera olmak zorunda maalesef. Seçilen kameranın Genlock'a kilitlenebilmesi gerekiyor ve bir takım endüstri standartları diyebileceğimiz gereksinimleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunun dışında ışıklarda ise stage'in içinde kullanmak için biz genellikle soğuk ışıkları tavsiye ediyoruz. Sıcak ışıklar, yüksek wattlı lambalar LED'e uzun vadede zarar verdiği için LED'lerin içindeyken kullanılmasını çok tercih etmiyoruz. Soğuk ışıklarda ise DMX destekli olan ışıkları sisteme entegre edebiliyoruz. Fakat bunun için de ekstradan pre-light yapılması gerekiyor. Onun dışında set ekibi her zaman getirdiği ekipmanları getirebilir. Bir sonraki soruya geçelim. Zeminde LED ekran var mı? Zeminde LED ekranımız yok. Bunu tercih etmeme sebebimiz belirli açılarda kamera bunu sinematik olarak yakalayamayacağı için renk kaybına uğrayacaktır. Oyuncunun üzerine öncelikle ışık düşecektir. Sonuçta LED ışık yaydığı için yerden ışık almış olacağız. Bu da aynı zamanda hem gölgelere zarar dokunacak hem de propların üzerine eğer LED zeminden ışık düşerse bu da büyük bir ölçüde zarar verecektir. Sinematik olarak pek uygulanabilir bir şey değil zeminde LED olması. O yüzden biz tercih etmedik. Aynı zamanda gölgeler oluşmadığı için yeteri kadar oyuncu sanki o dünyanın içerisine ait değilmiş gibi gözüküyor. Oraya dekope edilmiş ve yerleştirilmiş gibi duruyor. Bir sonraki soruya geçelim. Tavanda LED var mı? Kaç net? Tavanda LED'imiz mevcut. Yaklaşık 4000 nit kadar. Tavan LED'ini aydınlatma için kullanıyoruz. Özellikle yansımalar, gölgeler vesaire gibi. Kamerayla tavanın çekilmesini hiç önermiyoruz. Çünkü tavandaki LED'ler yaklaşık 4000 nit kadar. Bu kadar yüksek nit olabilmesi için de piksel aralığının geniş olması gerekiyor. Görüntü kalitesi anlamında maalesef daha düşük bir görüntü bize sunuyor. Ama bize yaratıcı aydınlatma yapmamıza olanak sağlıyor. Sıradaki sorumuz, içerik üretiyor musunuz? İçerik ihtiyacımızı genellikle ya Unreal Engine Marketplace'ten veya eğer istenirse özel bir istekle bulunursa eğer tanıştığımız bildiğimiz kişilerle çalışarak dışarıdan bunu temin edebiliyoruz. Veya var olan içeriği o projeye göre adapte ederek o içeriği prodüksiyon için kazandırabiliyoruz. Sıradaki sorumuz, LED ekranlar ne kadar büyük? LED ekranlar 180 derecelik yarım daire şeklinde. Bu dairenin tam çapı yaklaşık 16 metre kadar. LED'lerin yüksekliği ise 4 metre. LED'in yüzeyi 100 metrekare. Yarım çemberin uzunluğu ise 25 metre kadar. Sıradaki soru, kamerayla omuzda veya elde çekim yapabilir miyim? Bu mümkün fakat kameraya bağlı olması gereken bazı kablolar var. Bunlardan bir tanesi Genlock, bir tanesi de SDI çıkışı. SDI çıkışı bazı durumlarda
çıkartılabilir. Bunun çıkartılması operasyonda birazcık daha körleme gitmeye sebep olabilir. Bu kablo koşuluyla omuzda, gimbal'da veya Trinity'de kamera kullanılabilir. Sıradaki sorumuz döner platformun dönüş hızı ne kadar? 1,5 dakikada bir tur şeklinde. Üzerinde binen yüke göre bu süre uzayabiliyor. Platformun üzerine araç çıkartabiliyoruz. Bunun dışında platformumuz 5 tona kadar kaldırma kuvvetine sahip. Sıradaki sorumuz saatlik ücreti ne kadar? Stüdyonun saatlik bir ücreti yok. Stüdyo kiralık bir plato gibi değil. Burada bir hizmet sunuluyor ve bu hizmet projeye göre değişiklik gösterebiliyor. Biz fiyatları belirlerken projeyi analiz edip buna göre bir fiyat çıkartıyoruz. Bunun için özel bir matematiğimiz var. Projenizin değerlendirilmesi için action@mgxfilm.com'a mail atabilirsiniz. Sıradaki soru çok ilginç. Bunu seyircilerimize soralım. Aynen öyle. LED ekranlarda PlayStation veya PC oyunu oynamak mümkün mü? Mümkün. Seyircilere soralım. Peki acaba GTA 5 kaç FPS verir? Bence seyircilerimize bunu soralım, tahmin etsinler. Aynen. Tahminlerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Sizlerden en çok gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Programımızın sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.